Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, sizlere çok kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir pide hazırlıyorum. Kendiniz kolaylıkla evde yapabileceksiniz. Evet, şimdi buyurun bu güzel pidemizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak üzere bir paket kuru mayamı tabağıma aldım ve bir tatlı kaşığı toz şekerimi de dahil ettim ve suyumu dahil ediyorum. 3 su bardağı ılık suyumu tabağıma aldım. Şeker ve maya eriyinceye kadar çırpıyorum. Artık unumu dahil etmeye başlıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz dahil ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Peyderpey unumuzu dahil ediyoruz. Yumuşak, ele yapışan bir hamur oluşturacağız. Gördüğünüz gibi hamur kendini gösteriyor. Daha un istiyorum diyor. Biraz daha un katacağız. Şöyle güzelce yoruldum. Güzelce yoğurdum. Ele yapışıyor. Ele yapışan bir hamur. 6,5 su bardağı un kullandım. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Sosumu hazırlamak üzere bir çorba kaşığı unu tabağıma aldım. Bir çorba kaşığı da yoğurdu aldım. Ve bir yumurta sarısını da dahil ettim. Evet, bir miktarda suyumu dahil ediyorum. Karıştırıyorum iyice. Bir miktar yine su katıyorum. Evet, yeterince çırptım. Güzelce kıvamını aldı. Çeyrek çay bardağı su kattım arkadaşlar. Ilık su kattım. Hamurum çok güzel mayalandı. Evet, hamurumu görüyorsunuz. Şahane oldu. Durum bu. Böyle olmaması için özellikle yaptım. Böyle olmaması için bir miktar un serpiyoruz. Bu toparlanmasında kolaylık sağlayacaktır. Havasını aldırıyoruz tabi tezgahıma. Ben bir miktar un aldım. Hamurumun havasını güzelce aldırıyorum. Gayet güzel oldu, görüyorsunuz. Evet, hamurumu öncelikle ikiye böldüm. Çok eşitli olmayabilir. Sonra eşitliyoruz. Şöyle üzerine biraz un serpiyorum. Bezelerimi oluşturuyorum. 8 tane beze oluşturacağım. İrili ufaklı oluyor. Sonra da eşleştiriyoruz. 8 tane bezemi hazırladım. Tepsime bir miktar un serpiştiriyorum. Bezelerimi üzerine alıyorum. Üzerini örtüp 15 dakika bekleteceğim. Hamurlarım 15 dakika bekledi. Altına unu serptim. Tezgahıma un serptim. Üzerine de bir miktar un serpiyorum. Şimdi
El yordamıyla açıyorum. Evet, böyle el yordamıyla bir miktar açıyorum. Altına üstüne bolca katlandı. Evet. Şimdi bunu kenara alıyorum. Evet, hazırladığım pidelerimi yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Bu arada fırınımızı da 220-600 ayara ayarlayalım. Sıcak fırında pişireceğiz. Evet, sosumdan bir çorba kaşığı pidemin üzerine alıyorum. Fırça yardımıyla sosumu pidelerimin üzerine iyice yayıyorum. Evet, şimdi şu şekilde tırnak pidelerimizi oluşturuyoruz. Sos sürdükten sonra iyice bastırıyoruz. Ve şimdi ters çevirdim. Bir de bu şekilde yapıyorum. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 220 derece 600 ayardaki fırında pişirmeye götürüyoruz. Ve pişti, gördüğünüz gibi çok nefis oldu. Bu arada onu da belirteyim. Pişer pişmez bir sofra arasına koyun. Üzerine örtün. Yumuşacık oluyor o zaman. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşacık, nefis oldu. Şöyle bir koparayım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir pide. Kolaylıkla yapacağınız pidemiz. Evet, tırnak pidelerimizin tarifi böyleydi. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.